Hong Kong'dan hepinize selam arkadaşlar. Umarım keyfiniz yerindedir, hiçbir sıkıntınız yoktur. Ben çok iyiyim. Yeni bir video ile bugün gene birlikteyiz. Bugünkü konumuz kıyaslama. Hong Kong ile Türkiye arasında kıyaslama yapacağız. Mesela örnek verecek olursak Hong Kong ne kadar güvenli, Türkiye ne kadar güvenli? Hong Kong'da asgari ücret ne kadar, Türkiye'de asgari ücret ne kadar? Hong Kong'da alım gücü nasıl, Türkiye'de alım gücü nasıl? İşte telefon, sigara, alkol, petrol, bunların kıyaslamalarını yapacağız. Hazırsanız hemen videoya geçelim, hiç zaman kaybetmeyelim. Öncelikle Türkiye ne kadar güvenilir, Hong Kong ne kadar güvenilir, bunlar hakkında konuşmak istiyorum. İzmir'de yaşadığım için İzmir'den örnek vermek istiyorum. İzmir ne kadar güvenilir, Hong Kong ne kadar güvenilir? Hadi hep birlikte bakalım. Şuraya bir yere İzmir'in tablosunu, şuraya bir yere de Hong Kong'un tablosunu koyacağım. Siz de oradan detayları kontrol edebilirsiniz. Ben bütün detaylarına girmeyeceğim ama siz isterseniz hepsine tek tek bakabilirsiniz. Öncelikle suç düzeyi İzmir'de 24.85. Hong Kong'da ise bu oran 16.39. Yani Hong Kong İzmir'e göre daha güvenilir diyebilirim yapılan araştırmalara göre. Ayrıca ben bu yaptığım araştırmaları videonun altında kaynak olarak koyacağım. Siz de girip detaylıca bakabilirsiniz. Son 3 yılda artan suça bakacak olursak İzmir'de 55.19 gözüküyor. Hong Kong'da ise bu oran 54.23. Yani aynı diyebilirim. Son 3 yılda artan suç oranı. Gün ışığında sokağa çıkma oranı İzmir'de 86.85, Hong Kong'da ise 87.21. Yani hemen hemen aynı. İkisinde de yalnız başına çıktığınızda kendinizi güvende hissedebilirsiniz. Dediğim gibi tablodan daha detaylı bakabilirsiniz ya da siteye gidip daha detaylı bakabilirsiniz. Araştırmalar Hong Kong'un İzmir'den daha güvenilir olduğunu söylüyor. Araştırmalar bunu söylüyor. Asgari ücrete gelecek olursak Hong Konglular saati 37.5 Hong Kong dolarına çalışıyor. Günlük 8 saat çalıştıklarını varsayarsak ortalama 8 saatte 300 Hong Kong doları kazanıyor. Bu da aylık 7.800 Hong Kong dolarına tekabül ediyor. Yani Hong Konglular ortalama 7.800-8.000 Hong Kong doları aylık kazanıyor. Minimum kazançları. Şuraya bir yere ben tablo da koyacağım. 10.000 Hong Kong doları ya da 10.000-20.000 arası Hong Kong doları ya da 20.000-30.000 Hong Kong doları arası kazançları kaç kişi ne kadar alıyor? Bunların yüzde kaçı bu paraları alıyor? Siz buradan hemen kontrol edebilirsiniz. Aslında genel olarak 10.000 Hong Kong doları altına çalışan Filipinliler, Endonezyalılar, Nepalliler, Hintliler ve Pakistanlılar. Hong Kong'da genel olarak çok fazla evde yardımcı olan Filipinli ve Endonezyalılar var. Bunların statüsüne göre ya da tecrübesine göre maaşları değişiyor. Ama minimum aldıkları maaş 4.000 ila 5.000 Hong Kong doları arasında başlıyor. Ve bu tecrübesine göre, çalışma gününe göre bu para değişiyor. Ama aylık minimum 4.000 Hong Kong doları kazanıyorlar. Bizim paramıza göre 3.500 Türk lirası falan. Türkiye'de ise yani ülkemde ise aylık ücret 2.324 Türk lirası. Bir aylık minimum kazancımız şu an için bu. Tabi bizde de statüye göre, duruma göre bu kazanç artıyor diyebiliriz. Tamamen statüye bağlı. Gene devletin kendi sitesinden aldığım bir tablo var. Onu da şuraya bir yere ekleyeceğim. Oradan da kendiniz kontrol edebilirsiniz. 2018'e kadar yapılmış bir araştırma yer alıyor. Bu araştırma %13.9 ortalamanın altında geliri olan insanlar var. Yani ortalamanın altında kazanıyorlar. Siz
listeden bunu da kontrol edebilirsiniz. Türkiye ile Hong Kong arasında gelir durumu şu an için böyle. Gelelim diğer bir konuya. Alım gücü. Mesela yeni çıkan bir iPhone telefonu almak istersek Hong Konglular kaç ayda bu telefonu alıyor? Biz kaç ayda bu telefonu alıyor? Hemen buna bakalım. Hemen Hong Kong'un listesini şuraya, bizim listemizi de şuraya bir yere koyacağım. Oradan siz de detaylı kontrol edebilirsiniz. Yeni çıkan bir iPhone 11 Pro Max'i almak isterse buraya gelen bir Filipinli aylık 4000 HKD kazandığını varsayarsak yaklaşık 3-3,5 ayda yeni çıkan bir iPhone telefonu alırken biz Türkler, yani asgari ücretle çalışanlar, yaklaşık 6-6,5 ayda yeni çıkan bir telefonu alıyoruz. Tabi hiçbir şey yemeden, içmeden 6 ay paramızı biriktirirsek yeni çıkan bu telefonu alabiliyoruz. Peki Hong Konglular bizden ve Filipinlerden tabii ki de çok daha kısa bir sürede, onlar yaklaşık 1-1,5 ayda yeni çıkan bir telefona sahip olabiliyorlar. Fiyatlarını buraya koyacağım. Hong Kong'da telefon, yeni çıkan son model telefon fiyatı ne kadar, Türkiye'de yeni çıkan son model telefon fiyatı ne kadar, hepsini buraya bırakacağım. Tabii Hong Kong'da elektronikte vergi olmadığı için yeni çıkan bir şeyi almaları bize göre çok daha kolay. Alım güçleri de bize göre çok daha iyi olduğundan hemen 1-1,5 ayda yeni çıkan bir şeyi almaları mümkün. Bu durum üzücü ama maalesef ki yapacak bir şey yok. Yapacak bir şeyimiz yok. Umarım, temennimiz, ilerleyen günlerde, gelecekte biz de diğer ülke vatandaşları gibi yeni çıkan bir şeyleri çok daha kısa sürede alabiliriz ve hani o alım gücü bizde de olur diye temenni ediyorum. Şu an için diyecek bir şeyim yok. Ne yapalım? Sigara ve alkol fiyatları Hong Kong'da nasıl? İlk başta size ondan bahsedeyim. Gene buraya bir yere bir tablo koyarım. Siz oradan da bakabilirsiniz. Burada sigara almak isterseniz 50 Hong Kong doları ile 60-65 Hong Kong doları arasında bir fiyat ödemeniz gerekiyor. Alacağınız sigaraya göre. Tabi burada da kaçak sigara almanız mümkün. Onu da 15-20-25 Hong Kong doları arasına almanız mümkün. Ama genel olarak normal bir sigara içmek istiyorsanız ödeyeceğiniz miktar 50-60-65 Hong Kong doları arasında olacaktır. Minimum fiyat. Türkiye'de ise bir Marlboro ya da bir başka bir sigara almak isterseniz minimum 10 ila 20 TL arası ödemek zorundasınız. Alacağınız sigaraya göre gene bu durum değişiyor. Mesela bir Marlboro almak isterseniz 18 TL'yi gözden çıkartmanız gerekiyor. Ama Hong Kong bu konuda biraz pahalı diyebilirim. Gerçi alım gücü var. O yüzden pahalı olabilir. Gerçi devlet yeni bir şey çıkartıyor. Tüm sigaraları eşit yapmak istiyor. 97 Hong Kong dolarına sabitlemek istiyor ama bakalım yani ne zaman olur ne olur, bu konu hakkında bir şey diyemiyorum. Yani sigara konusunda Hong Kong birazcık daha pahalı ama tabii kazandıkları paraya göre aslında bakacak olursak çok da pahalı değil diyebiliriz. Sigara konusunda böyle, alkol konusunda ise Hong Kong gene gerçekten ucuz. Mesela bir bira almak isterseniz bu 1,5-2 Hong Kong dolarından başlıyor, 10-15 Hong Kong dolarına kadar çıkıyor. Sizin tamamen kişisel zevkinize kalmış. Eğer ucuz bir bira içmek istiyorsanız 2-3 dolara alabilirsiniz ya da daha kaliteli bir şey içmek istiyorsanız 10-15 Hong Kong dolarına da alabilirsiniz. Türkiye'de ise durum şu an için 8-9 TL'den başlıyor, 10-15 TL'ye kadar çıkıyor alacağınız içkinin durumuna göre. İçki burada gerçekten ucuz ya da bir vodka almak isterseniz onun da fiyatı 35-45 Hong Kong dolarından başlıyor. 70'lik bir vodka 200-250 Hong Kong dolarına kadar çıkıyor. Alacağınız markaya göre değişiyor. Türkiye'de ise alabileceğiniz ucuz bir vodka
100 liradan başlıyor 150-200 liraya kadar, tabi daha da fazla çıkıyor. Tamamen alacağınız markaya göre. Hong Kong'da ucuz olmasının sebebi Hong Kong'da verginin çok az olması. Türkiye'de gene ağır vergiler olduğu için hani ucuza içmeniz mümkün değil. O yüzden Hong Kong bu konuda en ucuzdan en pahalıya kadar içme seçeneği sizlere sunuyor diyebilirim. Gelelim son konu olan petrol konusuna. Akaryakıt konusu Hong Kong'da birazcık pahalı. Tabii gene alım gücüne göre değişebiliyor, yani benim ülkeme göre kıyaslayacak olursam pahalı. Ama alım güçleri olduğu için, para kazandıkları için onlara göre belki pahalı gelmiyor olabilir. Gene listeyi, Hong Kong'un listesini buraya, bizim listemizi hemen bu tarafa bırakacağım. Siz kendiniz de kontrol edebilirsiniz. Zaten videonun altına kaynakları da bırakacağım. Oradan gidip kendiniz daha fazla kontrol edebilirsiniz. Burada benzinler şirketten şirkete göre değişiyor. En pahalı şirket Shell. Bizde de olduğu gibi şirketten şirkete fiyatlar değişiyor. Hong Kong'da iki çeşit benzin türü var. Bizde olduğu gibi 95 oktan ve 98 oktan. En ucuz alabileceğiniz benzin 14 küsür Hong Kong dolarına alabilirsiniz. Eğer dizel almak isterseniz bunun da fiyatı 9 küsür Hong Kong doları olarak değişiyor. Eğer gaz almak isterseniz 2.60, 2.65, 2.70 arası değişmektedir. Türkiye'de ise durum Hong Kong'a göre daha uygun gözüküyor. Alacağınız en uygun benzin 4.85, alacağınız en uygun dizel ise 4.58 küsür olarak değişmektedir. Gaz ise 3.80, 3.90 arası değişmektedir. Tabii ben bu araştırmaları dün yaptım. Düne göre konuşuyorum. Biliyorsunuz değişiyor. Her geçen gün değişiyor, artıyor, azalıyor, düşüyor. Şu an için fiyatlar bu şekilde değişmektedir. Söyleyeceklerim şu an için bu kadar. Yani kıyaslamalar Hong Kong ile Türkiye arasında böyledir. Genel olarak Hong Kong ile Türkiye arasında durumlar böyle. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Size Hong Kong ile Türkiye arasında kıyaslamaları yapmaya çalıştım. Eğer bu tarz videoların gelmesini isterseniz taşımacılıktır, restoranttır, gıdadır, ev fiyatlarıdır. Bu tarz videolar, gene kıyaslama videoları yapabilirim. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Eğer destek olmak isterseniz çok mutlu olurum. Videoyu beğenip paylaşıp destek olabilirsiniz. Yorum yazarak, abone olarak da destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hong Kong'dan hepinize selamlar.